Selam dostlar. Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor Türkiye'de? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Günlerimiz bir şekilde geçiyor. Bakalım, biraz önce elini işe bıraktım. Tekrardan geldim işte. Güzel bir hava var. Dolayısıyla bu havanın fırsatını bilip bir vlog çekmek istedim sizlere. Bugünkü konuyu da aslında çok merak edilen konulardan biri. Yani Erasmus olarak belirledim. 2014 yılında ben Erasmus yaptım Estonya'da. Dolayısıyla bu videoda sizlere, bu vlogda sizlere Erasmus hakkında bilgi veriyor olacağım. Merak edilen sorular, aklınıza takılan soruları bu videoda yanıtlamaya çalışacağım size. İlk olarak yani aramızda Erasmus'u bilmeyen yoktur ama en azından bir başlayalım. Erasmus nedirle başlayalım. Erasmus bir öğrenci değişim programıdır diyebiliriz. Avrupa Birliği tarafından bütçelenen, hibesi Avrupa Birliği tarafından verilen bir öğrenci değişim programıdır. Bunu üniversite düzeyinde bachelor'da yapabilirsiniz ya da master öğrencisiyken de Erasmus değişim programına katılabilirsiniz. Erasmus'a nasıl gidilir? Üniversitelerin belli başlı başvuru dönemleri var. Güz dönemi için ayrı, işte diğer dönem için ayrı başvuru dönemleri var. Üniversitenizin Uluslararası İlişkiler Biriminin web sitesini takip edin bu konuda. Sizleri yönlendirecektir işte. Benim bildiğim kadarıyla şu an minimum Erasmus'a gitmek için 2.50 not ortalamanızın olması lazım. Eğer bu not ortalamasına da sahipseniz bir sınav yapıyorlar. İngilizce dil sınavı. İngilizce dil sınavı çok zor bir sınav değil açıkçası. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden örnek vermek gerekirse reading section var, listening section var, bir de dil bilgisi section var. Grammar section var. Bu üçünden sizin İngilizce bilginizi ölçmeye çalışıyorlar. Bazı üniversitelerde speaking yapıldığını duydum. Ama 2014 yılında Osman Gazi Üniversitesi'nde speaking yapılmıyordu. Genellikle üniversitelerde ortalama seviyesi aşağı yukarı bu hazırlık muafiyet sınavıyla aynı oluyor. Yani hazırlık muafiyet sınavını başarıyla geçtiyseniz Erasmus sınavından da İngilizce sınavından da çok fazla korkmanıza gerek yok açıkçası. Erasmus'un %30'u Erasmus, %70'i ise evrak toplamadır arkadaşlar. Eğer bu evrak toplama işine başlamadıysanız çok yakın zamanda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evrak toplamaya başlayanlar da şu an kıkır kıkır gülüyorlar arkadan eminim. Çünkü hakikaten Erasmus'un %30'u Erasmus, %70'i evrak toplamaktır. Gitmeden önce gidip geldikten sonra hep evrak işleriniz devam eder. Sizden bayağı bir evrak isteyecekler. Yani öncelikle bir Learning Agreement denen bir olay var ki başınızın belası olacak bu. Learning Agreement denen olay sizin eğer Erasmus'a gitmeseydiniz o dönem alacağınız derslerle Erasmus'a gittiğinizde o ülkede okuyacağınız okulda alacağınız derslerin eşleştirdiğiniz bir dokümandır. Sizi zorlayabilir. Çünkü bazen sıkıntı oluşturabiliyor. Örneğin karşı taraftaki bir ders 3 ECTS'tir ama sizin okulunuzda, Türkiye'deki okulunuzda o 5 ECTS'tir falan. Tamamen danışmanınızla ve Uluslararası İlişkiler Birimindeki çalışanlarla, oradaki uzmanlarla kafa yorarak anlaşabileceğiniz, ortak bir yola bulabileceğiniz bir şey. Dolayısıyla danışmanınıza sormaktan çekinmeyin. Sonuçta o Learning Agreement'ın altına danışmanınız ve Uluslararası İlişkiler Birimindeki uzman imza atıyor. Siz ne kadar kafanıza göre eşleştirirseniz eşleştirin. Eğer onlar olmaz derse olmaz. Dolayısıyla Erasmus özellikle evrak doküman toplama sürecinde bu iki birimle, kendi bölümünüzdeki danışmanla ve Uluslararası İlişkiler Birimindeki uzmanlarla iyi geçinin. Erasmus'a gitmeden yapılacaklar listesinde önemli noktalardan biri de hibe. Bazı durumlarda hibeniz gitmeden yatmayabilir. Yani siz yabancı ülkeye gidip öğreniminize başladıktan sonra da hibeniz yatabilir. Bu durumu özellikle konuşup netleştirmeniz lazım. Aksi takdirde sıkıntı yaşarsınız. Orada parasız kalma durumunuz olabilir. Yani her zaman hibenizin %70'i Erasmus'a gitmeden size teslim edilmeyebilir. Banka hesabı. Erasmus'ta en önemli noktalardan biri de banka hesabı arkadaşlar. Eğer hibenizi ya da ailenizin size verdiği parayı bankaya atmak istiyorsanız Türk İş Bank'ı kullanabilirsiniz. Bu banka Türkiye İş Bankası'ndan ayrı bir banka. İngilizce olarak Turkish Bank diye aratın. Nakito kartı var.
Nakito kartını kullanabilirsiniz. 7 liraya her çekim yaptığınızda sadece sizden 7 lira bir komisyon alıyor. Ama onun dışında herhangi bir kart bedeli vesaire yok. Ama diğer banka kartlarını kullanırsanız, Türkiye'deki banka kartınızı yurt dışında kullanırsanız komisyonları daha fazla oluyor. Çünkü çapraz kur kullanıyorlar. Belki de Erasmus'a gitmeden önce yapılacakların en önemlisi yurt ayarlanması arkadaşlar. Eğer benim tavsiyem bir dönemliğine gidiyorsanız ev arama işlemine hiç girmeyin. Yurtta kalın, geçin direkt. Ama bir senelik gidiyorsanız evde kalabilirsiniz. Gideceğiniz ülkeye bağlı. Yurt ayarlaması şu nedenle önemli. Genellikle Avrupa'da öğrenci yurtları diğer kalacak yerlere göre çok daha ucuz olur. Ve kaliteli olur ve diğer öğrencilerle aynı yerde kaldığınız için çok daha fazla eğlenirsiniz. Dolayısıyla önemlidir. Yurt ayarlamasını mutlaka yapın. Buraya kadar söylediklerimin hepsi hangi Avrupa ülkesinde Erasmus yapacaksanız yapın ortak şeyler. Ama bu noktadan sonra söyleyeceklerim özellikle Estonya'da Erasmus yapacak arkadaşları ilgilendiriyor. Erasmus'a gittiniz. Erasmus'a gidince tabii sizde bir Schengen vizeniz olacak. Erasmus'tayken mutlaka ama mutlaka bir Avrupa turu yapın arkadaşlar. Çoğunuz Erasmus sonrasında tekrardan Avrupa'ya gitmek için fırsat bulamayacak. Dolayısıyla başka ülkeler görmenin, değişik kültürler tanımanın en kolay yolu Erasmus'taykendir. Biz şöyle bir rota izlemiştik. Estonya Tallinn'den uçağa atladık. İtalya Milano'ya gittik. Milano'dan otobüsle Roma'ya geçtik. Roma'dan uçakla Barcelona'ya geçtik. Barcelona'dan uçakla Paris'e geçtik. Paris'ten tekrar uçakla Riga, Letonya'ya gittik. Riga, Letonya'dan da otobüste tekrardan Tallinn'e geldik. Biz böyle bir rota izledik. Estonya'da Erasmus yapacak arkadaşlar da bu rotayı izleyebilir. En ucuz, en efektif, aynı zamanda sıkıntı yaratmayan rotalardan bir tanesi budur. Estonya'da Erasmus yapacak arkadaşlara bir diğer tavsiye de eğer çok fazla bütçeniz yoksa Norveç'e gitmeyin arkadaşlar. Tallinn'den Oslo'ya çok uygun fiyatlara 9 euroya, 8 euroya, 10 euroya uçak biletleri bulursunuz. Ama Norveç'e gittiğinizde o paranın 10 katını ödersiniz. Çünkü Norveç çok pahalı bir memleket. Günübirlik feribotla, gemiyle Helsinki, Finlandiya'ya gidip gelebilirsiniz. St. Petersburg, Rusya'ya gidip gelebilirsiniz. Ya da Stockholm, İsveç'e gidip gelebilirsiniz. Bunlar hep olabilen şeyler, makul şeyler. Bunları tabi Avrupa turunun yanı sıra yapabilirsiniz hafta sonları. Yurt olarak Musa Majutus arkadaşlar. Yazın hemen Google'a. Musa Majutus diye yazılıyor. Hemen aratın. O yurtta mutlaka yer bulun. Orası bir Erasmus yurdu. Daha doğrusu Erasmus yurdu değil ama çoğunlukla Erasmus öğrencilerinin kaldığı bir yurt. Mutlaka orada yer bulmaya çalışın. Uygun fiyata çok güzel bir yer. 2014 yılında ben aylık 100 euro mu 110 euro mu öyle bir şey ödedim. Ve aşırı eğlenirsiniz orada. Yani Tallinn öyle çok ağam şahım büyük bir şehir olmadığı için yurdun nerede olduğu çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Bir otobüsle ya da otobüs artı tramvayla okulunuza rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ama yurdunuzun güzel olması önemli. Benim nacizane önerim ise şunu yapmayın arkadaşlar. Yani Erasmus'a gittiniz. Ben burada işte zaten Türkiye'ye dönünce Türklerle takılacağım. Erasmus'tayım, Türklerle takılmayayım. Ayağına girmeyin. Öyle olmayın. Hiç gerek yok. Orada başınız sıkıştığında ya da bir zor duruma düştüğünüzde size yardım edecek olan yine Türk arkadaşlarınız. Bunu unutmayın. Yazın bir kenara. Eğlenmenize bakın arkadaşlar. Erasmus deyince her şey eğlenme. O 4 aylığına, 5 aylığına ya da 1 seneliğine ne kadar gidiyorsanız sadece eğlenmenize bakın. Ben halen geri dönüp baktığımda o ayları hatırlıyorum. Türkiye'deyken çok stresli olabilirsiniz. Her şey çok ters gidiyor olabilir. Mutlu olmayabilirsiniz. Ama Erasmus'a gittiğinizde bu dertlerinizin hepsini unutacaksınız. Bundan emin olun. Yepyeni sıfırdan bir sayfa açacak ve o sayfada güzel şeyler yazacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Dolayısıyla hiçbir zaman negatifliğe yön vermeyin. Tek derdiniz eğlenmek olsun. Tek derdiniz okula gidip gelmek ve eğlenmek olsun. Bu kadar. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Yani detaylı bilgileri her yerde bulursunuz. Ben size detaylı bilgilerden ziyade pratik bilgiler vermeye çalışıyorum. Biraz da ben nasıl bir Erasmus yaşamışım
bunları fotoğraflardan görmeye çalışın. Öyle. Erasmus önemli. Erasmus hakikaten hayatınızda yeni bir sayfa açacak noktalardan bir tanesi. Eşimle Erasmus'ta tanıştım. Belki de siz ilerideki eşinizle Erasmus'ta tanışacaksınız. Bilemiyorsunuz. İpucu vereyim size. Erasmus'ta gittiğiniz okuldaki öğretmenlerle, hocalarla bağınızı koparmayın arkadaşlar. Bunu kesinlikle yapmayın. Aranızı iyi tutun. O öğretmenlerle iyi geçinin. Çünkü yarın öbür gün Erasmus'unuz bitip master yapmaya niyetlenirseniz o üniversitede size çok yardımcı olurlar. Ya da o üniversite olmasa dahi eğer aranız iyiyse size bir tavsiye mektubu verebilirler. Bunlar önemli şeyler. Avrupa'da master yapmayı planlıyorsanız bunlar kilit noktalar. Dikkat edin. Ya da hiç belli olmaz. Belki başka bir proje olur. Ya da tekrardan Erasmus staj için gitmeniz gerekebilir. Bunlar önemli noktalar. Benim çok yakın bir arkadaşım bu sayede Polonya'da tekrardan bir Erasmus stajı yaptı ve marka vermeyeceğim şu an ama Türkiye'de çok fazla kullanılan bir arabanın, bir markanın, o modelinin yanlış hatırlamıyorsam süspansiyon tasarımlarını yaptılar o projede ve şu anda çok önemli bir şirkette çalışıyor. Erasmus sonrasında, Erasmus'unuz bitti, geleceksiniz. Erasmus sonrasında da dönüş evraklarınızı tamamlamayı unutmayın. Eğer bu evrakları tamamlamazsanız geri kalan %30'u, hibenin %30'unu alamazsınız. Okul size vermez. Böyle bir yasal hakları var. Dolayısıyla bu konuya dikkat edin. Dönüş evraklarınızı mutlaka tamamlayın. Erasmus hakkında konuşulacak, söylenecek çok fazla şey var. Ama sizin de aklınıza takılan bir nokta varsa bana illaki yazabilirsiniz. Yorum kısmına yazın sorunuzu, ben cevaplarım. Ama şimdilik aklıma gelenler bunlar. Sizlere bu videomda Erasmus hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Benim Erasmus'um nasıl geçti onları göstermeye çalıştım. Eğer kanalımızı beğeniyorsanız videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı